2013 yılında kısa bir sinematikle duyurusu yapılmış, Witcher 3 ve ek paketlerinin çıkışından sonra geliştirilmeye başlanmış, Keanu Reeves'in içerisinde yer aldığı tanıtımlar ilginin artmasını sağlamış, birkaç ertelemenin ardından özellikle konsol sürümünde neredeyse oynanamayacak haldeyken çıkış yapmış, satıştan kaldırılıp para iadesine açılmış, hisselerin dibe vurmasıyla birlikte yatırımcıların açtığı toplu davalar sonucunda firma tazminat ödemek zorunda kalmış. Bundan sonrasında geliştirilecek oyunlar için kendi oyun motorlarını değil, Unreal Engine oyun motorunun kullanılacağı açıklanmış. Önceden planlanan multiplayer gibi projelerin iptal edilip yıllarca sorunların düzeltilmesi üzerine çalışılan oyun dünyasının en çarpıcı yapımlarından biri Cyberpunk 2077. Bazı film ve kitaplardan esinlenerek 1988 yılında çıkarılan Cyberpunk masaüstü rol yapma oyununun yaratıcısı bu oyun için danışmanlık yapmıştır. Hikaye, karanlık bir gelecekte hükümetin işlevini yitirdiği, şirketlerin yönetimde gücü ele geçirdiği Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Night City'de geçiyor. Yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar vücutlarına teknolojik cihazlar entegre edebilir ve bu cihazlara rahatlıkla erişebilir duruma gelmişler. Yoksulluk ve suç oranı artmış, insanlar kendilerini koruyabilsin diye silahlanma serbest bırakılmıştır. Bu yozlaşmış şehre 3 geçmişten biri seçilerek detaylı şekilde oluşturulabilen V adındaki karakterle giriş yapılır. İstenildiği zaman oyun içinde karakter görünümü değiştirilebilir. Oynanış açısından birinci şahıs kamera açısı uygun. Ancak karakteri görme imkanı sunulsaydı daha güzel olabilirdi. Karakter geçmiş tercihi yalnızca hikayenin açılışını etkiler. Bir noktadan sonra hikaye ortak şekilde ilerler. Seçilen geçmişin diyalog çeşitliliği sunmak dışında çok da bir olay yok. Jackie ile V yakın arkadaş olur. Paralı asker olarak yaptıkları başarılı işlerin ardından çok önemli bir görev alırlar. Night City'nin en büyük şirketi Arasaka'dan hazine adı verilen çipi çalmaları istenir. Her şey plana uygun ilerlerken beklenmedik olaylar gelişir ve ortalık karışır. Bu kargaşada Jackie hayatını kaybeder. Tüm şehir bu olayla yankılanınca işin ucunun kendine dokunmasından korkan işveren V'yi vurur ve hurdalığa atar. Zarar görmemesi için taktığı çip V'yi hayatta tutar. Ancak çipin içerisindeki Keanu Reeves'in canlandırdığı yıllar önce Arasaka Kulesi'ni patlatan ünlü rock yıldızı Johnny Silverhand da uyanır. Johnny zamanla V'nin benliğini ele geçirecektir. Aynı bedende sıkışan iki karakter arasında yaşananlara tanık olur, çipten kurtulmanın yollarını ararız. Güzel bir hikaye ve hikaye anlatımı var. Son perdeye gelindiğinde hangi yoldan gidileceği belirlenir. Bu seçime göre 7 farklı sondan biri gerçekleşir. Sonlardan yalnızca biri için öncesindeki bir görevde belirli tercihlerin yapılmış olması gerekiyor. Yani seçimler genel olarak görevlerin gidişatını etkiler fakat hikayeye çok fazla yön verdiği söylenemez. Görevler genellikle telefon aramaları, mesajlar ve oyun içi zaman geçtikten sonra başlar. Halihazırda bir görevdeyken başka bir görev için telefon araması gelerek seslerin birbirine karıştığı ve ne kadar zaman atlatılsa da görevin gelmediği anlar yaşanabiliyor. Çok sayıda basit görev dışında üzerine uğraşılmış senaryolu görevler ve doğru diyaloglar seçilerek romantizm yaşanabilen karakterlerin hikayelerinin anlatıldığı yan görevlerde bulunuyor. Bölümler gizliliğe uygun şekilde tasarlanmış ama yapay zekanın bazı sorunları var. Düşmanlar beklenmedik ve çok tutarsız tepkiler verebiliyor. En azından görevlerde nasıl ilerleneceği tamamen oyuncunun inisiyatifine bırakıldığı için zorunlu olarak gizlilikle gitmek gibi bir durum söz konusu değil. Eğer isteğe bağlı şekilde ilerlenirse daha fazla para kazanılır. Tür, düzey, sınıf ve hasar türü değişen çok fazla sayıda silah mevcut. Üretilir ve geliştirilebilirler.
Seçilen 3 silah aktif olarak kullanılır. Yüksek tesirli silahlar, sert yüzeylerden sekerek düşmanlara isabet edebilen, teknolojik silahlar, güç doldurarak engellerin arkasındaki düşmanlara hasar verebilen, akıllı silahlar ise düşmanları takip eden güdümlü mermilere sahip olan silah sınıflarıdır. Silaha göre değişen eklentiler takarak ekstra özellikler kazanılır. Tek eleştirilecek tarafı, nişangahı kaotik anlarda görmek çok zor oluyor. Ateşli silahların yanı sıra farklı çeşitleri bulunan yakın dövüş silahları da tercih edilebilir. Yetenekler 5 dala ayrılır ve her biri 20. seviyeye kadar yükselebilir. Belirli seviyelerde yeni yeteneklerin kilidi açılır. Daha öncesinde sadece temel özellikleri artıran basit yetenekler yerini daha kullanışlı yeteneklere bırakmış. Yetenek seviyeleri, diyalog çeşitliliği ve bazı kapılardan geçme imkanı sağlar. Vücudun çeşitli bölgelerine takılabilen siber donanımlar var. Bu donanımlar da geliştirilir ve değiştirilebilir. Uygun donanımlarla hack odaklı karakter oluşturmak mümkün. Etraftaki belirli nesnelere bağlanarak mini oyun sayesinde hack üretiminde kullanılan parçalar elde edilir. Hacklerin farklı türleri var ama çeşitliliği çok fazla değil. Seçilen hızlı hackler kullanılır. İstenildiği zaman değiştirilebilir. Belirli nesne ve düşmanlar hacklenebilir. Kullanmak için RAM gerekir. RAM'ler zamanla yenilenir. Hack yaptıktan bir süre sonra düşmanlar konumunuzu tespit eder. Yalnızca hack odaklı karakter değil, oyuncuya farklı birçok karakter oluşturabilme özgürlüğü tanınmış. Düşmanlar hangi yöntemle etkisiz hale getirilirse o yöntemin seviyesi yükselir ve ekstra özellik kazanılır. Savaşlarda bazen görünmez duvarlara çarpan mermiler dışında aksiyon keyfini azaltan bir durum olmadı. Eksik yanlardan birisi boss savaşlarının sayısının az olması. Zorlayıcı değiller ve savaş esnasında bazı bug'lar yaşanabiliyor. Yumruk dövüşleri, araba yarışları ve arcade oyunları gibi birçok eğlenceli içerik var. Yumruk dövüşlerinde rakiple arada mesafe olmasına rağmen hasar alınabiliyor. Zamanında yapılan blokla rakibin gardı düşürülür ve dövüşler daha kolay bir hale gelir. Yarışların 4 farklı rotası var. Katılmadan önce en son kullanılan araba otomatik olarak seçilir. Karşılaşılacak engellere varana kadar her şey ayarlanmış. Geralt'ın atı Roach ile engelleri aştığımız, Cyberpunk evrenindeki sağlık personeli olarak düşmanları alt edip sivilleri kurtardığımız, Johnny Silverhand olarak Arasaka Kulesi'ne saldırdığımız toplam 3 arcade oyunu bulunur. Sağlık personeli olduğumuz oyunda yeni silah alındığında bug'a girip ateş edilemeyebiliyor. Sorun silah değiştirildiğinde düzeliyor. Night City 6 bölgeden oluşur. Her bölgenin farklı olan iş bitiricileri tarafından verilen basit görevler, taktığı donanımlar yüzünden akıl sağlığını yitirmiş siber saykoları alt etmek ve çok fazla sayıda olduğu için bir süre sonra sıkıcı hale gelen düşmanları alt et, kanıtları ele geçir tarzında çok fazla içerik barındırıyor. Yapılan işler saygınlık kazandırır. Saygınlık seviyesinin artması, satıcılardan indirimli ürünler almak gibi bazı avantajlar sağlar. NPC tepkileri hala iyi seviyede değil. Kamera açısının dışına polis ışınlayan sistemden daha düzgün bir sisteme geçilmiş. Son seviye aranmada yeteri kadar gerginlik hissediliyor. Ev kiralayabilir ve iş dizaynı değiştiren tema satın alınabilir. Evlerin sunduğu büyük bir yenilik yok. Sadece içerisinde yer alan eşyalarla etkileşime geçilir. Gardırop kullanarak hızlı kıyafet değiştirir ve güzel görünmeyen ama özellik veren kıyafetler giyilse bile dış görünüm etkilenmez. Ulaşım, hızlı seyahat noktaları, metro istasyonları ve araçlarla sağlanır. Satın alınabilir çok sayıda araç mevcut. Sadece bazı modellerin renkleri değiştirilebilir. Kullanım esnasında 3. şahıs kamera açısına geçiş yapılabilir. Araç fiziği çok iyi değil. Fazla savruluyorlar ve üzerinden düşülmüyorlar. Araç aksiyonu da çok eğlenceli sayılmaz. Buna rağmen Night City'de
Araç kullanmak çok keyifli. Türkçe dil desteği bulunuyor. Grafikler genel olarak kaliteli ama bazı kısımlarda doku bozulmaları yaşanabiliyor. Oyun kıran büyük bir hata veya teknik bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Vaat edilenlerle gerçekleşenler arasında büyük fark olsa da en azından bu kadar kötü çıkış yapmamış olsaydı hafızalarda daha olumlu bir izlenim bırakabilirdi. Son büyük güncellemeden kısa bir süre sonra çıkış yapan Phantom Liberty ek paketi, Night City içerisindeki ufak bir yer olan, duvarlarla çevrili, giriş çıkışların sıkı denetlendiği, kanunsuzların başı Kurt Hansen tarafından yönetilen Dogtown bölgesinde geçiyor. Hikayeye ana oyunun bir kısmı tamamlandıktan sonra ya da yeni bir karakterle direkt olarak başlanabilir. V gizemli birinden telefon alır. Gizemli kişi hayatını kurtarabileceğini ama buluşmaları gerektiğini söyler. Telefon aramasını hiç inandırıcı bulmasa da buluşma noktasına giden V, Songbird isimli biriyle karşılaşır. V'yi çipten kurtarabileceğini ancak bunun karşılığında saldırıya uğramış ve Dogtown'a düşmek üzere olan uçaktan Başkan Myers'ı kurtarıp güvenli bir bölgeye götürmesini ister. V, Songbird'la konuştuktan sonra ikna olur ve Dogtown'a gizlice girer. Yüksek bir noktadan uçağın düştüğü yeri görür. Ardından enkaza ilerleyerek başkanı kurtarıp güvenli bir yere götürür. İlerleyiş sırasında Songbird ile bağlantı kesilince endişelenen başkan, V'den onu bulması için yıllar önce ortadan kaybolmuş Solomon Reed adlı ajanla birlikte çalışmasını ister ve ona nasıl ulaşacağını anlatır. İdris Elba'nın canlandırdığı Solomon Reed karakteriyle Songbird'ü kurtarmaya çalıştığımız entrika ve ihanetlerle dolu hikaye başlamıştır. Hikaye anlatımı açısından ana oyundan çok daha kaliteli bir iş ortaya çıkarılmış. Seçimlere göre 4 farklı sondan biri gerçekleşir. Yine hikayeye etki eden seçimlerin sayısı az. Ancak bu defa özellikle yan görevlerde seçimlerin etkisine daha çok önem verilmiş. Hikayenin ilerleyebilmesi için bu yan görevlerden birkaç tanesinin yapılması gerekiyor. Neyse ki kaliteli görevler olduğu için bu süreç bir eziyete dönüşmüyor. Bölgenin iş bitiricisi tarafından verilen seçimlerin etkili olduğu kısa süreli işler, belirli alanlara gökyüzünden bırakılan Kurt Hansen'a ait eşyaları ele geçirmek ve gösterilen araçları belirtilen yere teslim ederek yeni araçlar satın almaya yarayan ek içerikler bulunuyor. Boss savaşlarına düşmanın zayıf noktalarını görmek gibi eklemeler yapılmış. Sayıları az olduğu için artırmak amacıyla Dogtown'un içerisine 3 tane boss'un bulunduğu yan etkinlik konulmuş. Yeni silahlar, donanımlar, hackler ve yeni düzeylerin yanı sıra hazine adında yeni bir yetenek dalı açılıyor. İçerisinde toplam 9 yetenek var. Yetenek puanları Militek veri terminallerinden kazanılır. Sonuç olarak firma daha önce yapmış olduğu gibi yine kaliteli bir ek paket çıkarmayı başarmış.